Bugün sizlerle Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlardan oyuncu alarak kadro kuruyoruz. İlk takımı belirlemek için çarkımıza geldik ve ilk takım bakalım kim olacak, döndür diyerek döndürdük ve bakalım ilk takımımız ne olacak derken Kulüp Brugge geldi. O zaman ilk oyuncumuzu Kulüp Brugge takımına alacağız. Bakalım kim olacak o oyuncu. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Kulüp Brugge'un oyuncuların kartları bu şekilde. En fazla 104 gen Van Eyck var. Biz de onu alacağız tabii ki de. 104 gen haline ek bir dereceli haline baktığımızda hiçbir hal yokmuş. Bak daha bakmamıştım. 103 gen haline bakalım. Bunun varmış. O zaman bu halini alalım. 71 milyon 100 bin coins'e onu diyerek ilk takım Kulüp Brugge oldu. Kulüp Brugge'den de bu oyuncumuzu aldı. Şimdi kadromuzdayız. Güzel bir kadro kurmamız lazım arkadaşlar. Cezalı tek maçı da yapacağız. Bildiğiniz gibi ceza çekmemem için güzel bir kadro kurmamız lazım arkadaşlar. İlk oyuncumuz kısacası Van Eyck oldu. Bakalım ikinci takım ne olacak? Şimdi beyler Kulüp Brugge çarkımızdan kalkmış oldu ve döndür diyerek bir kez daha döndürdük. Bakalım bu sefer hangi takım gelmiş olacak derken Chelsea geldi. Çok iyi oldu. Çünkü arkadaşlar oyunda kötü kartları olan takımlar da var. Birisi maalesef arkadaşlar güzel bir örnek verebilmem için Karabağ takımı, maalesef bunu üzülerek söylüyorum ama oyuna güzel bir kartlarını getirmedi eSports Karabağ takımından. O yüzden bu örneği verdiğim iyice anlayın diye. Çünkü Azerbaycanlı kardeşlerim çok izleyenler var. Hepsine buradan selamlar veriyorum. Ama Karabağ gelirse 70 gelini olsa da kadromuza ekleyeceğiz. Uzatmadan Chelsea'den bir oyuncu alalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Chelsea takımının oyuncuları kartları bu şekilde. En iyi 111 gen Kayko'da ve Palmer var ama arkadaşlar bende kadromda, ana kadromda 110 gen James kartı olduğu için buradan sağ bek James'i kadromuza ekleyeceğiz. Kırmızı haliyle bende var arkadaşlar, yani Chelsea'den 0 coins'e bir transfer yapmış olacağız. James'i kadromuza da ekliyoruz hızlı bir şekilde. Kadromuza da geldik. Yedeklerimizden James'i kadromuza ekleyeceğiz ama ilk önce bulmamız lazım. James'i buldum, gördüğünüz gibi 25 antrenmanlı bir şekilde maçta güzel bir katkı vereceğini düşünüyorum. James'le birlikte 2 gen atladık, 92 gen olduk ve 3. transfere geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim açmayı unutmayalım. Sizlerden 300 like bekliyorum ve 11 aboneye çok ama çok az kaldı. Desteklerinizi esirgemeyin. Destek veren herkese çok ama çok teşekkürler. Chelsea'de arkadaşlar çarkımızdan kaldırdık ve döndür diyerek döndürdük. Bakalım 3. takım hangi takım gelmiş olacak derken Monaco takımı geldi arkadaşlar. O zaman Monaco'dan bir oyuncularına bakalım. Kadromuza en uygun, en iyi oyuncuyu alalım. Şimdi Monaco'nun arkadaşlar gördüğünüz gibi oyuncuların kartları bu şekilde. 2 tane 109 gen en yüksek oyuncuları var. Buradaki bu senete kartını almayacağım arkadaşlar. Daha güzel bir, sağlam bir senete almak istiyorum çünkü. Yani kamerayı alacaktım ama arkadaşlar pazarda hiçbir hal olmadığı için kameradan da vazgeçmiş olacağız bu şekilde. Kerer'i zaten alamayız. Sabek oyuncumuz var. Defansif orta sahada kullanmadığımız için Zekeriya da alamayız. En kötü buradan Aktuğu'yu alacağız. Zaten Singof falan da Galatasaray'ın oyuncusu. Bu arada bir istek geldi. Neyse boş verelim. Aktuğu'yu buradan almak zorunda kalacağız. Ama bunun da arkadaşlar oyunda hiçbir hali yokmuş. Bunu yeni baktım. O zaman arkadaşlar yapacak bir şeyimiz yok. Buradaki almak istemediğim seneti alacağız. Belki buradan Real Madrid gelir, Mbappe çekeriz diye senetimize. Bunu almak istemiyordum. Yapacak bir şeyimiz yok. Senetede bir yer red adlı oyuncu olacak. İnşallah bari bol bol gol atar, bizi ceza çektirmez. Geldik şimdi kadromuza ve senete oyuncumuzu hızlı bir şekilde eklemiş olacağız. Bir yer red diye oyuncuymuş. İsmini okuyamadıysam özür diliyorum ve bu oyuncumuzdan birlikte genimiz 94 gene kadar ulaşmış oldu. 3. transferimiz de bu şekilde oldu ve şimdi bakalım 4. takım ne olacak? Monaco takımını da arkadaşlar çarkımızdan kaldırdık ve döndür diyerek döndürdük. Bakalım bu sefer 4. takım ne olacak derken arkadaşlar ismini tam bilmiyorum. Logoyu zaten görüyorsunuz. Bu takıma geçelim ve bir tane oyuncusunu alalım. Takımın ismi Bodo Glimt'miş arkadaşlar ve 3 tane en iyi oyuncuları var arkadaşlar. Yani UEFA Avrupa Ligi'ne özel gelmişler. Güzel oldu bizim için. Yoksa bu oyuncular yani kötü oyuncular. Yani buradaki M oyuncu 2 milyar çünkü UEFA Avrupa Ligi oyuncuları çok pahalı. Ama satması biraz zor olacak arkadaşlar. Bunu onda o yüzden almak istemiyorum. Buradaki senete alamayız. Bizde senete var. Buradan bence Gunteres alalım. Dereceli hallerine baktığımızda da Morali varmış tam ortada. Bunu da satmak biraz zorlanabiliriz ama arkadaşlar bu daha az fiyat aldığımız için sorun yok. 149 milyona Bodo'dan 110 genlik Gunteres'ini aldık kısacası. Şimdi ise Bodo takımının oyuncusunu eklemeye geldik ve 110 genlik haliyle sağ sol top elimize eklemiş olduk. 3 gen birden atladık ve 97 gene kadar ulaşmış olduk. Bakalım kadronun sonunda kaç genlik bir kadro kuracağız ve bir kez daha belirteyim. Kurduğumuz kadroyla cezalı tek maçına geçeceğiz. Çarkımıza tam 30
35 tane ceza var. Bakalım hangi ceza çekeceğiz. Yenilirsek veya berabere kalırsak uzatmadan 5. takımı seçmeye geçelim. Bodo'yu da arkadaşlar çarkımızdan kaldırdık gördüğünüz gibi ve döndür diyerek döndürdük. Bakalım bu sefer hangi takımımız gelecek derken Paris Saint-Germain geldi. Çok iyi oldu. Dev takımlardan birileri gelmesi çok önemli kadromuz için. Şimdi ise Paris'ten bir oyuncu alıyoruz. Ekranlarınızda arkadaşlar Paris oyuncuların kartlarını görüyorsunuz. Zaten bomba kartları var Paris takımının. Ama burada gözüken oyuncuların hiçbirini pazardan almayacağız. Bende arkadaşlar temeli 110 gen olan bir kart var. O kartın sahibi de arkadaşlar buradaki Barcola Yıldız Metin satın almıştım. O yüzden bende olduğu için direkt 0 coins'e o bölümü kapatacağız. O bölümde arkadaşlar sol kanat kısmı olacak. Gördüğünüz gibi Paris'ten Barcola kartı bende olduğu için direkt kadromuza ekledik 0 coins'e. 2 gen birden atladık. Genimizi 99 gene kadar ulaştırmış olduk. Bence kadromuz güzel ilerliyor. Çok kötü ilerlemiyor. 2 dev takım kadromuza geldim. O zaman 6. takımı seçmeye geçelim. Bakalım hangi takım gelecek bu sefer. Paris arkadaşlar kaldırmış olduk ve döndür diyerek döndürdük. Bakalım bu sefer hangi takım gelecek? 6. takım ne olacak derken yine bomba takımlardan birisi Manchester City geldi. Çok fena oldu. Böyle takımlar gelmesi çok önemli. İnşallah da Galatasaray ve Karabağ takımlar da gelir bir gün. Manchester City oyuncuların kartları bu şekilde arkadaşlar. Erling Haaland alamayı SNT oyuncumuz var. 10 numara da aynı şekilde. Guardiola almak isterdim ama arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 milyar 700 bin coins değerinde pazarda olan kartı. Yani o yüzden almak istemiyorum. En fazla 1,5 milyonluk oyuncu alacağım. Kadro kurma videolarında. Marmuş'ta kadromuza girmiyor. Genel olarak arkadaşlar buradan Bernardo Silva alacaktım ilk önce ama kırmızı hali gelmiş bu arada arkadaşlar. Bunu mu alsak yoksa Ruben Dias mı alsak diye kararsız kaldım şimdi. Ama Ruben Dias'ın turuncu hali var. O yüzden bence Ruben Dias'ı alalım. 300 milyon vererek Ruben Dias'ı ona diyerek almış olduk ve stoper hatlarımızı bu şekilde bitirdik. Şimdi geldik kadromuza Manchester City'den. Gördüğünüz gibi Ruben Dias'ı kadromuza ekledik. Üçgen birden atladık ve genimiz 102'ye kadar yükselmiş oldu arkadaşlar. Ve kadromuzda bu şekilde duruyor. Bu şekilde devam ediyor kadromuz. Şimdi 7. takımı seçeceğiz. Like'lara basılmaysa basalım. 300 like bekliyorum. Abone olmayı da unutmayalım. Bir kez daha belirteyim. Manchester City'ni de arkadaşlar çarkımızdan kaldırdık ve döndür diyerek bir kez daha döndürdük. Bakalım hangi takım gelmiş olacak. Ajax takımı geldi bu sefer. Galatasaray ve inşallah Karabağ bugün gelir. Gelmezse üzülürüm. 7. takım Ajax olduğu için şimdi Ajax'tan bir transfer yapalım. İnşallah bize sağlam bir oyuncuları vardı. Ajax'ın oyuncuların kartları bu şekilde arkadaşlar. 108 genlik bir Henderson var. Çok iyi oldu. Dereceli hallerine bakmadım. Ne olacak derken turuncu hali varmış. Direkt arkadaşlar alıyorum. 515 milyona ona diyerek 113 genlik Henderson'ı aldık. Şimdi kadromuza hızlı bir şekilde Henderson'ı kadromuza ekledik. Gördüğünüz gibi 2 gen daha atladık. 104 gen olmayı başardık. Şu anlık güzel ilerliyoruz. Ve bakalım 8. takım ne olacak? Hangi takımdan hangi oyuncu alacağız? Bir kez daha görelim. Ajax'ı da arkadaşlar çarkımızdan kaldırdık ve döndür diyerek döndürdük. İnşallah Galatasaray ve Karabağ gelir diyorum ve maalesef Inter geldi. Ama sağlam bir takım olduğu için sorun yok. Inter'den o zaman bir oyuncu transfer yapalım. Inter'in oyuncuların kartları bu şekilde arkadaşlar. Buradan şimdi ne bakarsak bakalım arkadaşlar. Bende güzel bir kart var. O da 109 gen Barella'nın kartı. Satın al diyelim, dereceli hallerine baktığımızda arkadaşlar bu şekilde ama bende kadromda arkadaşlar kırmızı hali var. Yani 113 genlik MO Barella'yı 0 coins'e halletmiş olduk Inter takımında. Şimdi ise kadromuzdayız bir kez daha. Yedeklerimize girelim ve gördüğünüz gibi 113 gen kırmızı dereceli Barella'yı kadromuza ekledik. 2 gen daha atladık. 106 gene kadar ulaşmış olduk. Orta sattığımız bu arada bitti. Orta sattığımız bu şekilde olacak. Artık son 3 transferimiz kaldı. Kaleci, sol bek ve sağ kanat gördüğünüz gibi. Bakalım bu 3 oyuncuyu hangi takımlardan alacağız. Inter'i de çarkımızdan kaldırdık bu şekilde ve döndür diyerek döndürdük. Bakalım bu sefer hangi takım gelmiş oluyor. Atletico Madrid geldi. Güzel bir takım daha geldi. Bu arada hiçbir ayarlama falan yapmıyorum. Ne gelirse onu alıyorum. Bunun bilgisini vereyim. Galatasaray çok yaklaştık ama maalesef gelmedi. Atletico Madrid de yine dev takımlardan. Yani güzel oldu. Bakalım Atletico Madrid'den hangi oyuncuyu alıyoruz. Atletico Madrid takımının oyuncuların kartları bu şekilde. Maalesef arkadaşlar kaleci, sol bek, sağ kanat lazımdı. Kaleci çok güzel bir kartı var ama çok pahalı olduğu için alamayacağım. Ve sonra ise arkadaşlar sol bek oyuncusu zaten yüksek olarak yok. Sağ kanat ise sadece Simon var ve sağ kanatta
Simon'u hiç ama hiç kullanmak istemiyorum. Hem normal hali var en kötü, hem de arkadaşlar yani sağ kanatı çok fazla kullandığım bir mevki. Yani Simon ne yapabilir bilemiyorum. Maalesef bunu alacağız ama 44 milyon 200 bin coins'e satın al dedik. Onayla diyerek sağ kanatımıza Simon'a emanet ettik. İnşallah bizi hayal kırıklığına uğratmaz. Geldik şimdi sağ kanatımızı ekleme. Birazcık alta inmemiz lazım çünkü 106 genlik bir oyuncu aldık maalesef. Hemen Simon'u bulalım. Bulduk oyuncumuzu, sağ kanat kısmına ekledik. 2 gen birden daha atladık. 108 gen olmayı başardık. Kaldı artık 2 takım 2 oyuncu arkadaşlar. Hangi takım gelirse sol bek veya kaleci almamız lazım. Atak kısmı orta sattı zaten bitti. Sol bek oyuncusu yok ise stoper çekeceğiz oraya maalesef. O yüzden güzel bir takımlar gelmesi lazım. Bakalım hangi takım geliyor. Atletico Madrid'i çarkımızdan kaldırdık. Döndür diyerek de döndürdük. Bakalım 8. değil 10. takım ne olacak derken arkadaşlar Galatasaray'ı dibinden atladı be. Dibinden atladı. Maalesef bu takımın tam ismini unuttum. Logosunu görüyorsunuz zaten. Bu takıma geçelim. İnşallah sol bek veya kalecisi vardır. Takımın ismi arkadaşlar Union'muş ve maalesef oyuncuların kartları da bu şekilde çok kötü oyuncuları varmış maalesef. Bir kez daha belirteyim. İyi ki bari en iyi yüksek oyuncuları stoper, en kötü sol bekte oynatabiliriz. Sağ kanat falan olsaydı mesela çok kötü olurdu. Sağ bek açıkmış ikinci pozisyon olarak. Satın al diyelim, derecelerine bakmamıştım. İyi ki kırmızı Ali varmış. 25 milyon 600 bin coins'e onayla diyerek oyuncumuzu aldık. Şimdi kadromuza geldik arkadaşlar. Maalesef bu iki stoperimizde sol bek oynayabilecek ikinci pozisyon olarak yokmuş. Olsaydı ikisinden birisini sol beke atacaktım. McAllister'ımızı stoperde oynatacaktık ama maalesef istediğim olmadı. McAllister'ı bulalım ve arkadaşlar kadromuza ekleyelim. Kaç gen olarak almıştık şu anda hiçbir fikrim yok. O yüzden buraya maç yazalım ve oyuncumuzu almış olalım. 105 gelmiş. Sol bekte bakalım kaça düşecek. 101 gene kadar düşmüş oldu. Yani 4 gen düşüş yaşadı. Bir gen daha atladık. 109 gen olmuş olduk. Bu arada genel genimiz. Şimdi hangi takım gelirse kalecisini almak zorundayız. Defans hattımızda kısacası bu şekilde son olarak son takımı seçelim. Union'u da arkadaşlar gördüğünüz gibi çarkımızdan kaldırdık ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek döndürdük. Bakalım hangi takım gelmiş olacak derken arkadaşlar Karaba geldi. Güzel. Yani Karaba'nın bildiğim gibi gümüş kartları var en yüksek ama en kötü Karaba oyuncusu almış olacağız. Güzel olacak. Hiçbir şekilde Karaba kadrosu falan kuramıyorum kötü bir kadro olduğu için. Benfica falan yendiler. O anlamda kötü demiyorum. Oyundaki gen olarak kadrolar kötü. Daha doğrusu oyuncuların genleri kötü. Yanlış anlamayın beni Azerbaycanlı kardeşlerim. Neyse ben boş yapmayayım arkadaşlar. Karabağ'dan bir oyuncu alalım. Arkadaşlar şimdi Karabağ takımının oyuncularına geldiği kartları bu şekilde. 70 ve 68 genlik 2 tane kalecisi var. Satın al dediğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi bu hali yok arkadaşlar. Bu haline baktığımızda yani bu oyuncumuza baktığımızda bunun da arkadaşlar hiçbir şekilde pazarda oyuncu olmadığı için maalesef özür dileyerek Karabağ takımından kaleci alamayacağız. Direkt bir kez daha çarka geçeceğiz. Döndür diyerek arkadaşlar Karabağ'da alamadığımız için bir kez daha çarkımızı döndürdük ve buradan Nevzat United geldi. Bu takımın kalecisi galiba Ramster'di. Kartları illaki güzeldir. O oyuncuyu alacağız. Tabii ki de tahminim doğruysa. Nevzat United arkadaşlar oyuncuları bu şekilde, kartları da bu şekilde. Tam da tahmin ettiğim gibi Ramster arkadaşlar %7 genlik bir kartı varmış. Güzel oldu ama maalesef arkadaşlar sadece yeşil alemi var be. Başka kartı var mı arkadaşlar diye bir bakayım. Maalesef başka da kaleci kartı yokmuş. O zaman maalesef yeşil halini alacağız. 435 milyona satın al dedik. Onayla diyerek 108 genlik oyuncumuzu aldık. Geldik şimdi son transferimizi ekleme arkadaşlar ve bakalım sonra maçımıza geçeceğiz. Kalecimizi ekledik. 2 gen birden atladık. 111 genlik efsane bir kadro kurduk bence. Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlardan bu şekilde bir kadro kurduk. Şimdi bu takımdan maça geçeceğiz. Lige istek vereceğim ilk hangi arkadaşımız kabul ederse onunla maç yapmış olacağız. Maçımıza isterseniz başlayalım. Bu arada maça başlamadan önce like atıp abone olmayı bir kez daha belirteyim, unutmayalım. Bizim kadromuz bu şekilde. Rakibimiz yani ligimizdeki bir arkadaşımız Barış'ın kadrosu da bu şekildeydi. Maçımıza başlayacağız. 114 gen ve üzeriyseniz arkadaşlar tel kafe yazarak ligime de gelebilirsiniz. Turnuva oynamayanlar atılıyor. Bunu da bilgisini vereyim. Şimdi Van Eken çalımını attı. İçeriye doğru bir pas. Biertre. Yapma oğlum be. Kaptırdık direkt. İlk golümüze yaklaştık gibi bir şey oldu ama. Bergkamp aradan pasını verdi. Kime? Ribery'e. James peşinde. James alırsa onu oğlum. Alamadı. Ribery şut pozisyonu yakalayacakken James dokundu ve aldı topu. Şimdi kontra ataktayız. Bakalım gol atabileceğiz mi? Simone yapma oğlum be. Düşündüğüm arkadaşlar
daha doğrusu korktum. Simone ile galiba başımıza gelecek. Maalesef kötü performans gösterecek gibi duruyor Simone. Barcola pasını verdi Bretre, Barella Simone pasını geç be oğlum, bizde kaldı mı kaldı ama yeniden kaptırmış olduk. Maldini ortaya doğru döndü, kime bilmiyorum, Bergkamp'aymış. Bergkamp kayarak müdahale olmadı. Rakip geliyor, Luis Figo ile kaleci çıkarmıştım, güzel bir müdahale oldu ama maalesef dönen top arkadaşlar Bergkamp tarafında arkadaşlar vuruldu ve golü attı. Kısacası bilgisayarda oynamak böyle zor bir takıma karşı çok zorlanıyorum arkadaşlar. İnşallah kazanırız ceza çekmemek için. Şimdi o sol taraf bomboş varken geçse çok iyi olacaktı. İkinci pasta geçmedi. Kaleye döndüler. Oliver Kahn çok büyük bir hata. Barcola 37. dakikada 1-1 öne geçiyoruz. Pardon, ne öne geçmesi? Durumu eşitliyoruz. Oliver Kahn'dan çok büyük bir hata. Barcola'da çok temiz bir falsolu plasesini attı ve durumu 1-1 yaptı. Simone pasını verdi Bretre. Yine Barcola ile gelmeye çalışacağız. Barcola topu sürüyor. Barcola hiçbir şekilde karşılamadı hiçbir oyuncu ve Barcola ile ilk yarı bitmeden 2-1 öne geçiyoruz be. Çok iyi oldu be. Hiçbir şekilde karşıma oyuncu getirmedi daha doğrusu Barış ve biz de boşluğu iyi tamamladık ve 2-1'i yaptık. Çok iyi oldu. İlk yarıyı bir farkla kapatmamız mükemmel oldu. Varneken topu aldı. Pasını verecek kime? Yanlış bir yere. Barella geçmedi maalesef. Guti, Turam alır mıyız? Aldık. Çok iyisin Barella. Pasını da verdi Barcola'ya. Hadi Barcola 3. golü at. Tedrik'ini yap derken Bergkamp'ı geçemedik maalesef. Bergkamp sola doğru döndü. Luis Figo sağ pardon. McAllister'ı geçti. Rahat bir şekilde geçti. Luis Figo Ruben Dias'ı karşılamama getirdim olmadı. Kulos bir kez daha Ruben Dias'a. Pardon, ne Ruben Dias'ı, Luis Figo derken Anderson. Simone çalımını atabilecek mi? Maalesef atamadı. Yine rakip gelmeye çalışacak. James çok iyisin oğlum. Bugün iyi performans bence gösterdi. Ruben Dias'la çok iyi bir müdahale yaptı ve aldı topu. Şimdi kontra ataya çıkacak derken rakibin değil benim arkadaşlar internetim gitmiş. Özür diliyorum. Maalesef hatamız da boşa gitti. Direkt aldık. Güzel direkt aldık ama niye kaptırdık benim de anlamadım. Luis Figo çalımını attı. McAllister savunmayı bugün çok iyi yapıyoruz bence. Bretre de pasını verdi. Simone direkt vermek istedim çünkü çok yavaş bir kart. O yüzden kaptırmamak istedim ama yine pas hatası yaptık. Ribery ile uzaktan denedi. Ramsey sektirme oğlum be, onu alman lazımdı. Son dakikalar artık arkadaşlar bence rakip bilerek yaptı korner kazanmak için ama vurdurtmayalım. Luis Figo, Ramsey çok iyisin oğlum. Haydi 90 artıdayız, gol yemeyelim lütfen, gol yemeyelim. Kalecileri bile geldi, arka direğe doğru yapma be. Barış bilerek illaki çok uzaktan vurdu korner kazanmak için ama yani onu tutmamız lazımdı. Maalesef beraber oldu. Böyle biterse arkadaşlar ceza çekeceğiz. Çok kötü olacak ve arkadaşlar maç 2-2 bittiği için de ceza çekeceğiz. Yapacak bir şeyimiz yok. İstatistiklerimizi ilk önce bir görelim. Neler yapmışız? Rakip neler yapmış? Yani Barış. İstatistiklerimiz bu şekilde. Barış bence daha üstün oynadı ama beraberliği bitirdik. Şimdi ceza çekelim o zaman. Ceza şarkına geldik. 35 tane ceza arasından bakalım bugün hangi ceza çekmiş olacağız. Cezamız geliyor. 16 TL'lik FC Points dışında teklif cezası geldi. Yani 16 liralık paralı teklif alacağız. Şimdi mağazalar kısmında en çok satana geldik. 16 liralık teklif bu şekilde arkadaşlar. Yani FC Points dışında sadece FC Points teklifi var ya, onun dışında almamız lazım. O pakette bu paket. Bilgisayarda almaya deneyeceğim. Alamazsam telefondan alacağım. Bunu da belirteyim. Ve arkadaşlar alabildiğim bazen çünkü hata veriyordu. Güzel oldu. Sizden karşısında da olmuş da oldum. Cezamız hani aman büyük bir şey değil ama maddi olarak ceza çekmiş olduk. Daha yüksek paralı arkadaşlar bu arada cezalar da var. Cezamızı bu şekilde çektik. Teklifimizi aldık. Buradan da kaç genlik oyuncuymuş? 108 gen kırmızı dereceli yani temelinde 104 genlik bir oyuncu almış olduk. Cezamızı da bu şekilde çektik. Videomuz sonuna geldik. Like atmayı, abone olup bildirim açmayı unutmayalım. Benim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.